Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde kritik enflasyon verisi açıklandı. Türkiye'de Ağustos ayına ait açıklanan TÜFE aylık bazda %1,12 artış gösterirken yıllık bazda ise %19,25 seviyesine yükselmiş oldu. Aylık bazda en yüksek artış ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken hemen hemen tüm kalemlerde aylık bazdaki artışın yaşandığını gördük. Yalnız giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubunda da düşüşlerin yaşandığını da söylemek isterim. Üfe ise aylık bazda %2,77 artarken yıllık bazda ise %45,52 seviyesine yükseldi. Ağustos ayındaki enflasyonda özellikle gıda ile lokanta ve oteller grubundaki yükselişin etkili olduğunu söyleyebilirken konut fiyatlarındaki artışın yaşanması enflasyonun genel durumunu da destekler nitelikteydi. Gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi enflasyona bu ay en fazla katkı yapan grup olmasını sağladı. İşlenmemiş gıda fiyatlarında taze sebze ve meyve fiyatlarındaki ürünlerin arzında bu ay üretimin beklenildiği gibi açıklanmaması gıda enflasyonu üzerinde işlenmemiş gıda grubu enflasyonun etkisini artırırken çiğ süt fiyatlarındaki artışın da devam ettiğini görüyoruz. İşlenmiş gıda fiyatlarında özellikle yağ fiyatlarındaki artış gıdada dikkatlerimizi çekmeye devam ederken dünya genelindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki artışın da devam etmesi ve bu sene yurt içerisinde rekoltenin azalması nedeniyle önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarının enflasyona katkı yapmayı sürdüreceğini düşünüyorum. Ancak şu an gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumda. Enflasyonun faiz seviyesinin üstüne çıkması sonrası reel faizlerin negatife geçmesi sermaye akışındaki bozuklukları yaratacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yurt dışında doların güçlenmesi halinde İçeride kurlarda yeniden yükseliş eğiliminin başlayacağını düşünüyorum. 8.29 ve 8.20 destek bandında önemini korurken Borsa İstanbul 100 endeksi ise Cuma günü %0,71 puan azalarak 1468 puandan işlem gördü. 1466 bölgesi bizim için hala kritik bir destek seviyesi konumundayken bu seviyenin üzerindeki alış eğilimi güçlenecekken bu seviyenin altında da satışların hızlanacağını düşünüyorum. 2022 ile 2024 dönemini kapsayan orta vadeli programın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı resmi gazetenin mükerrer sayısında da yayınlandı. Yeni programda büyüme bu yıl için %5,8'den %9'a çıkartılırken 2022 ve 2023 beklentisi %5 olarak açıklandı. 2021 yılı TÜFE beklentisi %8'den %16,2'ye revize edilirken 2022 yılı için %6'dan %9,8'e, 2023 yılı için %4,9'dan %8'e revizyon gerçekleşti. Uzun vadeli enflasyonun ise %5'ten çıkarıldığını görürken işsizliğin bu yıl için %12,6 beklenmesi gerekirken 2022 yılı için %12 ve 2023 yılı için 11,4 bekleniliyor. Finansal programın etkilerinin piyasaya yansıyıp yansımadığını da yakından takip ediyorum. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Cumhurbaşkanlığı kabinesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde koronavirüs, Afganistan ve ekonominin olmasını düşünürken geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden olumlu istihdam verilerin yansımalarını da hep birlikte göreceğiz. Kurda ve Borsa İstanbul 100 endeksindeki önemli teknik seviyelerinde yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü kritik veriler açıklanırken tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 235 bin kişi olarak gerçekleşirken tarım dışı istihdam 3 aylık artışın ardından tekrardan düşüş eğilimi gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı beklentiler dahilinde %5,2 olarak gerçekleşirken Nisan 2020 yılından bu yana pandemi sonrası en düşük seviyeye gerilediğini gördük. İstihdamda alt gruplarda da ciddi toparlanma yaşanırken Fed'in yıl sonu işsizlik oranı hedefinin %4,5 seviyesine geri çekilmeyi sürdürdüğünü görüyoruz. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,6 artış kaydederken yıllık bazda da benzer bir şekilde beklentilerin üzerinde %4,3 olarak yükseliş kaydetti. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz ücret artışları verilere yansırken enflasyonu yukarı yönlü tetikleyecek olması Fed'in bir an önce tahvil alım programının azaltılması gerektiğini, yani taperingi yapma gerekliliğini kılıyor. İşsizlik oranında da azalışın devam etmesi 22 Eylül'de taperingin yapılma ihtimallerini güçlendirirken piyasaya yansımasına baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükselişlerin yaşandığını gördük. Faizlerin 1,33 seviyesine ulaştığını görürken %1,37 seviyesinin aşılması halinde dolar endeksindeki güçlü yapının giderek etkisini göstermesini bekliyorum. Tapering ile küresel borsalarda satış beklentisi devam ederken ancak şunu hatırlatmam gerekirse tapering olana kadar borsalarda stabil durumunda sürmesini bekliyorum. Bunun yanı sıra Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan hizmet PMI verisi de 55,1 ile beklentilerin hafif altında açıklanırken ISM hizmet PMI verisi de beklentilerin altında 61,7 puan olarak gerçekleşti. Dolar endeksindeki düşüş Cuma günü de devam ederken Amerika Birleşik Devletleri borsaları da Cuma gününü karışık bir seyirle kapattı. Biden'ın açıklamaları ve veriler Amerika Birleşik Devletleri endeksinin karışık kapatmasını sağlayan unsur olurken Biden'ın yaptığı açıklamalarda Delta varyantının istihdam verisinin daha güçlü gelmemesinin nedeni olduğunu söylerken Delta varyantı nedeniyle inişlerin çıkışların olabileceğini, varyant ile mücadelede daha çok yol almaları gerektiğinin de altını çizdi. Bugün İşçi Bayramı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri borsaları kapalı olacak. Euro bölgesi tarafında ise geçen haftanın son işlem gününde Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden hizmet PMI verisi beklentilerin altında 59 puan olarak açıklanırken son 4 aylık yükselişin ardından düşüşün yaşandığını gördük. Euro bölgesinde aylık bazda parakende satışlar beklentinin altında negatif bölgede %2,3 olarak açıklanırken yıllık bazda parakende satışlar da benzer bir şekilde beklentilerin altında %3 artış gösterdi. Dolar endeksinin zayıflamasıyla birlikte Euro dolar paritesindeki kritik direnç bölgesi olan 1,1880 ve 1,1910 aralığını yükseltmişken buranın geçirip geçilmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Bu bölgeden de kar satışlarının gelebileceğini unutmamamız gerekirken
Euro Türk lirasında ise Cuma günü alıcılı kapatırken 10,05 seviyesinin altında satış baskısı altında kalmayı sürdürürken eğer bu seviyenin aşılması durumunda tekrardan yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Avrupa borsalarında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamın toparlanmasıyla günü satıcılı bir seyirde kapattığını gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye'de TÜFE endeksi beklentilerin üzerinde yıllık %19,25 seviyesinde açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik verilerdeki güçlü seyir geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi güçsüz gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Türkiye ekonomisi beklentilere paralel olarak 2021 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda 21,7 oranında büyüme gerçekleştirirken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,35 ve 8,40 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,28 ve 8,24 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Türkiye'de enflasyonun seyri kuvvetlenerek devam ederken son açıklanan rakama göre yıllık enflasyonun %19,25 geldiğini gördük. Avrupa bölgesi PMI verisi 61,4'lük, işsizlik oranı ise %7,6 seviyesinden açıklanması ülke risk primindeki görülen geri çekilmenin etkisiyle kurdaki görülen geri çekilmenin etkisini yitirmiş olduğunu görüyoruz. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,92 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,85 ve 9,80 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik verilerdeki güçlü seyir geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin de güçsüz gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilere paralel olarak 340 bin kişi olarak açıklanırken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1850 ve 1,1870 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1805 ve 1,1785 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında 7 milyon varillik bir azalış gerçekleşti. OPEC Plus toplantısında petrol tahminlerini yukarı yönlü revize edilirken Aralık ayı sonuna kadar yapılması planlanan 400 bin varillik artışla değişikliği gidilmediği görüldü. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 71 dolar ve 72 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 70 dolar ve 69 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken
destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take